Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 5. sınıfta 1. dönemin 2. matematik sınavı için hazırlık yapıyoruz. Yine öncüsü olmasını istediğimiz bir çalışmayla karşınızdayız. MEB'in verdiği senaryolara göre soru sayıları oluşturduk. Hangi senaryodan yazılı sınav olacaksanız işte buradaki numaralı sorulara bakıp çalışmanız yeterlidir. Önden çok az mini bir tekrar, ardından soru çözümlerimizi yapalım ve sınavımıza hazır hale gelelim. Senaryo 6'dan sınava geleceklere uygun bir sayfadır bu sayfa. Haydi bu sayfanın mini bir bilgi hatırlatmasına bakalım. Elimizde bir nokta var. Bu noktadan sonsuz tane doğru geçebilir. Peki elimizde 2 tane nokta olsaydı o zaman yalnız bir doğru geçerdi. Doğruların birbirlerine göre durumları oluyor. Kesişen doğruları nasıl anlıyorduk? Noktadan yola çıkıyoruz. Eğer D doğrusu üzerindeki bu nokta, F doğrusu üzerindeki nokta ise işte bu ortak nokta kesişim noktasıdır. Bir noktası ne? İşte kesişim noktası burası ise bu doğrular birbirine kesişir ve kesişen doğrular deriz. Bu noktada kesişiyor. Bu noktada kesişiyor. Kesişmede açının ölçüsü var. Matematiksel aracımız olan gönyeyi aldığımızda tam bu kısmına bu şekilde denk getirdiğimizde bu doğruyla bu doğru arasındaki aralığın 90 derece olduğunu görüyoruz. Yani dik olduğunu görüyoruz. Matematikte diklik sembolünü böyle ters T şeklinde gösteririz. Paralel doğrular. Gönyeyi bu şekilde koyduğumuzda bu doğrudan bu doğruya uzaklıkları her yerde aynı olduğunu fark ederiz. Ve bu iki doğru hiçbir noktada, bakın yine noktaya göre değerlendiriyoruz, hiçbir noktada birbirleriyle kesişmiyor. Çakışık doğrular çok kolay birbirleriyle çakışıyorlar. Bakın D doğrusu E doğrusuyla çakışmışlar. Bu kadar doğrulardan bahsetmişken doğru çizdik bu doğru açının ifadesine bakmaz mıyız? Tabii bakarız. Doğru açı kaçtır ifadesini gördüğümüzde 180 derece olduğunu hatırlayalım. Işın gördüğümüzde onun açısı kaçtır dediğinde buradan buraya bir tam dönüş olduğu için tam açıdır. Yani tam açıyı görünce 360 derece olduğunu hatırlayacağız. Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar diyeceğiz. Evet, bu sayfaya hemen hemen hazır olduk sayılır. İlk soruyla başlayalım. Yukarıdaki kare diziminde verilen açılardan birbirine eş olan 3 farklı açının isimlerini yazınız. Eş açı. Bu bilgiyi kullanacağım. Hangi açıların ölçüleri eşitse onların isimlerini yazalım. Matematiksel aracımızı aldık. Gönyemizi tam buraya koyduğumuzda görüyoruz ki burada oluşan bir dik açısı vardır. Eğer elimizde matematiksel araç olarak gönye yoksa kareli zemindeki karelerden de faydalanabilirdik. Eğer kare görüyorsak bu karenin köşesini görüyorsak ve bu köşeden bu şekilde ışınlar geçiyorsa burası yine diktir. 90 derece. Burada da yine bir kare zeminini gördük. Işınlar geçmekte. Tam karenin bu kenarından geçiyor, bir de bu kenarından geçiyor. O zaman burası diktir. Yok illaki gönye ile görmem lazım diyorsak işte bakın koyduğumuzda yine köşede kalıyor. Buradaki açının ölçüsü de 90 derecedir, yani diktir. Dikkat edersek zaten şurada bir doğru var. Buradaki 90'la buradakinin 90'ını topladığımızda 180 derece diyor. Yani doğru açı elde ediyoruz. Oradan da bellidir. Bu doğru açının bu tarafı 180 derece ise karşı tarafı da nedir yine? 180 derecedir. O zaman karşı taraftaki bu kısım da diktir, buradaki de diktir. Bu mantığı çıkaramıyorsak gönyeyi bu şekilde getirerek de bu açıların 90 derece olduğunu görürüz. Birbirine eşit en az 3 tane açı bulmam gerekliydi. Ben fazla buldum. O zaman bunun 3 tanesinin ismini yazmam yeterlidir. İlk buradaki dikliği fark etmiştik. Haydi oranın ismini yazalım. Açının ismini şu şekilde yazıyorduk. E noktası, O noktası, C noktası. Tam buradaki noktasındaki O ortada olacak. EOC ile eş olan bir diğer açı ise buradaydı. Bakın ölçüleri eşit 90 derece. O zaman buranın ismini yazarken A, O ve C diye yazarız. Yine bunlarla eş olan bir diğer açı EOF diye yazabiliriz. Zaten 3 tane elde ettik. Yazıda bu kadar yazmamız yeterli. Ama ondan hariç istersek AOF diye de yazabilirdik. BOD diye de yazabilirdik. Buranın mantığını size bırakıyoruz. Ayrıca bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Bunlar da birbirine eşittir. Yine bu eşit açılardan eş açıların ismini yazabilirdik. AOB ile BOC eş açılardır. COD eş açılardır. DOE eş açılardır. Buranın mantığını anlamak size düşüyor. Bilenler yorumlara yazabilir. Hatırlayalım. Köşeleri aralarındaki ışın ortak ise komşu açılar elde ediyorduk. O zaman önce ortak olan bir köşe bulacağız. Daha sonra ortak olan ışını bulacağız. Yukarıda verilen şekilde COD bu açıya komşu olan tüm açıları yazalım diyor. Buna komşu olacaksa köşe noktasını belirledik. Tam olarak burası köşesi. Bu açıyla ortak olan ışın hangisi? Bu olabilir öncelikle görüyorsak. Tamam, onu işaretleyelim. Bu köşeye ait ve bu ışına ait hangi açı vardır? İşte buradaki açı vardır. Bu açı ona komşudur. Onun ismini yazmalıyız. Yazalım. DOE diye yazabiliriz veya EOD diye yazabiliriz. Tekrar bu köşe ortak olsun. Bu sefer açının bu kolu ortak ışın olsa diye düşünelim. Köşesi bu olan ve bir kolu bu olan açı nedir? Burasıdır değil mi? Çünkü diğer kolu da bu taraf olacaktır. O zaman burası da komşu açıdır. COB açısı komşusudur veya BOC açısı. Acaba başka komşu var mıdır? Çok dikkatli bakalım. Burada ortak köşe var. Burada ortak ışın var.
Bu ışından hariç başka bu tarafta da bir ışın yok mu? Evet var. Burada da bir açı oluşuyor. İşte ortak köşe ve ortak şuradaki ışın olduğu için burada oluşan açı da komşudur. COA veya AOC açısıdır. Yazılıda acaba ben bunları doğru mu yazdım diye şöyle bir kontrol etmek istiyorsak ilk bakacağımız yerler komşu açılarsa ortadaki harfin adı birbirine aynı olacaktır. Kontrolümüzü sağlayıp bir sonraki soruya geçebiliriz. Bu kadar komşulara gitmişken şu tümlere, komşu bütünlere gitmeden de olmaz. Komşu tümlerde T harfinden hatırlayalım. Ters T'de diklik oluyordu, yani 90 derece oluyordu. O zaman tümlerin T'sinden 90 derece komşu açıların ölçülerinin toplamı neye eşit olacakmış? 90 dereceye. Ama bu sefer komşu bütünler diyorsa bize bütünlerin B'sinde şurada bir nokta belirleyelim. Buradan buraya, buradan buraya bir açı oluşuyor değil mi? Aslında tamamında oluşan açı 180 derece, doğru açının ölçüsüydü. Elimizde şöyle komşular varsa ve bu komşuların toplamı da 180 derece ediyorsa sen özel komşusun, komşu bütünlersin deriz. İşte 3. sorumuzda da bu bilgiyi kullanalım. Yukarıda verilen tabloda böyle şekiller var. İşte bu sembollerin yerine yazılabilecek açı ölçülerini bulacaksınız. Bulduktan sonra da buradaki işlemi yapıp sonuca ulaşın diyor. Bir açı var elimizde, bir de tümleri var. Elimizde 2 tane açı var. Bir üçgen açısı, bir de tümleri olan açı ve bunları topladığımızda tümlerin T'sinden hatırlıyorduk. 90 derece oluyordu toplam. Üçgenle 50'yi topladığımda 90 dereceyi veriyormuş. Toplama işleminde toplananlardan bir tanesi verilmiyorsa tam tersi işlemi yapıp yani 90'dan verileni çıkarıp aslında verilmeyeni bulabiliyorduk. Yöntemi hatırladıysak hayır çıkarma işlemimizi yapıp bu üçgeni bir an önce bulalım. 0'dan 0 çıktı 0, 9'dan 5 çıktı 4, 40. Aslında bu üçgenin değeri 40 dereceymiş. Elimde yine açı ölçüsü var. Bu sefer bütünlerini bulmamızı istiyor. 40 derece ile bütünler açısını topladığımızda bütünlerde B'den aklımıza geliyordu. 180 derece elde ediyorduk toplamı. Toplananlardan bir tanesi verilmemişse o verilmeyeni hangi yöntemle buluyorduk? Toplamdan verileni çıkarıyorduk, yani tam tersi işlemi yapıp buluyorduk. Ve kareyi bulduk 140 derece. Aşağı satırda çok verilmeyen var. Nasıl yapacağız hocacığım? Verilenden yola çıkacağız. İşte verilen bu bilgi. Açıda bilinmeyen açı buradaki kutu. Bütünleri dediği 120 ise toplamı 180 derece demektir. İşte aslında burada 2 tane bilinen varmış. 180 derece toplam, bir de toplanan 120 derece. Verilmeyen toplanan hangi yöntemle bulunuyor? Çıkarma işlemiyle. Buranın değeri 60 dereceymiş. Bir de bunu bulduk mu artık esas işlemlere geçebiliriz. Bir tane açının ölçüsü belli, diğeri ise bilinmeyen. Tümleri olan açı buymuş. Her iki açının toplamı 90 derecedir. Verilmeyenin hangi işlemle buluyoruz? Evet, çıkarma işlemiyle. 30 dereceyi bulduk. Şekiller yerine sayılarını yazacağız. Üçgen yerine 40 yazarız. Soldan başladık, parantezin içindeki işlemi yaparız. İlk önce birler basamağını çıkardık. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. Birler basamağına yazdık. Onlar basamağını çıkarıyoruz. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Yüzler basamağında burada 1 var. O zaman direkt sonuç 1 olur. 100. Yanındaki işlemin işaretini koyarız. Yine parantezin içindeki işlemi yaparız. Birler basamağını topladığımızda 0, onlar basamağını topladığımızda 9. 100'den 90 çıkarsa geriye 10 kalır. 3. sorumuzun cevabı 10 olur. 4. soruya geçmeden bir bilgiyi daha hatırlıyoruz. İşte kesişen doğruları fark ettik. Çünkü kesişim noktası burası. Ancak dikkat ediyoruz. Bu kesişen doğrularda DOC açısındaki bu açının yönü bu tarafa bakıyor, yukarı doğru. AOB açısındaki yön aşağı doğru bakıyor, tam tersine. Tam ters yönüne baktığı için ters açı adı oluyor ama aralıkları, bakın açılan aralık ölçüsü birbirine eşittir. Aralık ölçüsü eşit, baktıkları yön ters. O zaman baktıkları yön tersse eğer ölçüleri birbirine eşittir deriz. Peki hocam bu taraftaki sağa yöne bakıyor, bu taraftaki ise sol yöne bakıyor. Bunlar da ters açı olabilir mi? Evet, tabii ki olabilir. Bunlar birbirine ters açılardır. Ancak aralıklarının ölçüsü birbirine eşittir. O zaman 4. sorumuzu yapalım. Şekilde 3 doğrunun O noktasındaki kesişmesiyle oluşan aşağıdaki açıların ölçülerini hesaplıyoruz. BOC açısını bulabiliriz. Bunun baktığı yön bu taraf. Bunun tam tersine baktığı yön bu taraf. İşte ters yönünü bulduysam ölçüsü birbirine eşit olacağı için 47 dereceye yapıştırırız ve bir diğer ölçüye geçeriz. Geldik COD açısına. Burada yanlarda bir ifade yakalayamıyorum, bir işlem yakalayamıyorum. O zaman baktığı yöne dikkat ediyorum. Baktığı yön aşağısı. Bunun tam ters yönü ise yukarısıdır. O zaman buradaki açı ile buradaki açının ölçüsü birbirine eşittir deriz. Buradan
bir şeyler yakalayabiliriz. Neden? Çünkü tam yanında komşu olan açılarda neler var? Verilen sayılar var. Verilenlerden verilmeyeni de bulabiliriz. Hatırlayalım, burada bir doğru varsa buranın açısının ölçüsü doğru açı ölçüsü olan 180 derecedir. Dikkat edersek 66 artı 47 artı bilmediğim açının o açısının ölçüsünün toplamı 180 dereceymiş. Tamam, öncelikle bu ikisini toplarız. Verilmeyen o açısının ölçüsü verilen toplam. Verilmeyen toplamını hangi yöntemle buluyorduk? Ters işlem yöntemini, yani 180'den verilen 113'ü çıkararak verilmeyen toplananı bulabiliyorduk. Yöntemi hatırladıysak haydi sonucumuzu da bulalım. 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı 7. 7'den 1 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Aslında o açısının ölçüsü 67 derece. Hemen bulduğumuz 67 dereceyi yazıyoruz. 67 derecenin baktığı yönün ters yönüne bakan taraftaki ölçü de aynı olacağı için 67 derece diyoruz. Bize de zaten COD açısını soruyordu. O da 67 derecedir. Bu sefer DOE açısını bize soruyor. DOE açısı bu tarafmış. Bu tarafta bilinmeyenler çok. O zaman baktığı yöne bakayım diyorum. Baktığı yön bu taraf. Buranın ters yönü ise kolları böyle devam ettiriyorum. Bak, bu tarafın kolunu bu tarafa devam ettirdim. Bu tarafın kolunu sola doğru devam ettirdim. İşte ters yönü burası oluyor. Gördük mü o ters yönü? Ters yönü gördüysem ters yönündeki açının ölçüsü 66 derece ise buranın ölçüsü de 66 derecedir. Baktıkları ters yön ama ölçüleri birbirine eşit olduğu içindir bu. Son bir adım kaldı. Onu da yapalım. AOF açının ölçüsü 67 derecedir. Artı COD açının ölçüsü. Biz bunu bulmuştuk. 67 dereceydi. Senaryo 6'dan yazılıya hazırlananlara bu soru da ödev olarak kalsın. Bu arada alıntıladığımız sorular Fenomen Yayınları'ndan herhangi bir reklam yoktur. Sadece alıntı yapılmıştır. Bu sayfadaki sorular hangi senaryolara uygunmuş hemen bir bakalım. 6 ile 11 arası hemen bütün senaryolarda gerekli. Soruya geçmeden mini bilgi hatırlatmasını yapıyoruz. Halı üzerindeki geometrik desenler kapalı şekillerdir. En az 3 tane doğru olacak. O doğruların ardışık kesişmesiyle kapalı şekiller, yani çokgen oluşacak. Çokgenler kenar sayısına göre isimlendirilir. Bakıyoruz, burada 3 tane kenar varsa o üçgen oluyor. Şeklin herhangi bir köşesi seçilip köşe noktalarının isimleri ardışık okunur. Köşeyi seçtim. Büşra'nın B'si ya o yüzden B, C, D, A diye okudum. Ardışık dediğini B'nin ardında olan C şekilde gidiyor. Veya B'nin bir diğer ardında olan bu. Çokgenlerin temel elemanları kenarlar, köşeler, iç açılar, dış açılardır. İç bölge değil de dış bölge tarafındaysa dış açı oluyor. Buraya dikkat. Eğer bu kenarların hepsi birbirine eşitse, iç açılarının ölçüleri birbirine eşitse düzgündür bu şekil ya. O yüzden düzgün çokgen deriz. Eğer düzgün çokgen beş kenarlıysa düzgün beşgen deriz. Şimdi bura çok önemli. İşte bu bilgiyi iyi hatırlayalım. Ardışık olmayan iki köşeyi, ardışık olmayan, örneğin B köşesini yine seçtim. Ardında olmayan E köşesini seçtim. Bu ikisini birleştiren doğru parçası köşegen diye adlandırılır. Soru tiplerinde daha iyi anlayacağız. Hadi geçelim. Önemli sayfamızın ilk sorusundan başlıyoruz. Bu sorunun sadece şu kısmını cevaplayacağım. Gerisi size ödev olacak. Aşağıda verilen çokgenlerin köşegenlerini çiziniz. Bunlar zaten o kadar çok alıştırma yaptınız ki hemen çizebileceğinizi düşünüyorum. Burada ama çözme yöntemini veriyorum. Yine bir noktayla köşeyi belirliyoruz. Belirlediğim köşenin ardında olanlar hangisi? Ardında olan köşe bu. Ardında köşe bu. Ardında olduğu için onları şimdilik almıyorum. Ardında olmayan köşeleri belirginleştiriyorum. Çünkü köşegen demek ardında olmayan köşeye gitmek demek. Daha sonrasında doğru parçalarını çekiyoruz. Bu sefer bu köşeyi seçtim. Ardında olan köşesi bu, ardında olan köşesi bu. Bunları ele almıyoruz. Ardında olmayan köşelerini belirginleştiriyoruz. Bakın, ardında olmayan köşeleri. Ve doğru parçalarını çekiyoruz o taraflara doğru. Devam ediyoruz. Bu sefer seçtiğim köşe turunculu köşe. Turunculu köşenin ardında olanları burası ve burası. O zaman buradaki köşeleri almıyoruz. Ardında olmayanları belirginleştiriyoruz. Böyle sabırla adım adım çizeceğiz bunları. Doğru parçalarını da çizelim. Buradan buraya doğru parçası çizmeliymişim. Yalnız zaten daha önce maviyle çizmiştim. Tekrar çizmemin anlamı var mı? Yok. O bunundur deriz. Daha sonra turuncuyu da çizeceğim. Burası var. Bu köşeden buraya çizmeliymişiz. Haydi çizelim. Bu sefer belirginleştireceğim köşe bu. Ardında olanları ise bunlar, ele almıyorum. Ardında olmayanları morla belirginleştiriyoruz. Buradan buraya zaten köşegen daha önce çizmişiz. Tekrar çizmenin anlamı yok. Pembeyle çizilmiş. Buradan buraya maviyle çizilmiş. Tekrar çizmemizin anlamı yok. Buradaki mor köşeye doğru ama çizilmemiş çizelim. Köşegenler de çok güzel bir şekil oluşturdu. Buradaki köşeye baktığımda ardında olmayan köşelere doğru aslında
daha önceden çizdiğimizi fark ediyorum. Tekrar çizmemizin anlamı yok. Bu köşeye baktığımızda ardında olmayan köşeleri daha önce çizdiğimizi fark ediyoruz. Tekrar çizmenin anlamı yok. Ben zaten lacivertle buradan başlamıştım. Buraya geldiğimde bütün köşegenleri çizdiğimizi fark ediyoruz. Bu köşeden ardında olmayan köşelere 3 tane köşegen gitti. Bir köşesinden 3 tane köşegen gidecek. Bir köşesinden 3, 3, 3. Oradan kontrol ederek de yapabilirdik. 7. soruya birlikte bakıyoruz. Yandaki çokgen için verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazıyoruz. K, L, M, N, O beşgeni olarak isimlendirilir. Evet, ardında olan köşeleri doğru bir şekilde sıralayıp yazmış. O yüzden bu doğrudur. Bu çokgenin 5 köşesi, 5 kenarı vardır. Evet, saydığımızda 5 tane köşesi ve 5 tane kenarı vardır. O yüzden doğru. Bu çokgenin LM kenarıdır. Bakalım LM kenarı mı? Evet, doğru. Bu çokgenin kenarlarından biri KN'dir demiş. Bakıyorum K köşesine, N köşesine. Böyle bir kenar var mı? Hayır, böyle bir kenar çizilmemiş. Yok. Zaten ardında olmayan köşeler, o yüzden bu ifade yanlıştır. Aslında K'den N'ye ardında olmadığı için geçebilecek doğru parçası kenar değil de köşegendir. O yüzden yanlış. Bu çokgenin köşegenlerinden biri KM'dir. Bakıyorum K burası, M burası. Bu şekilde doğru parçası geçerse köşegen olur. Doğrudur. Çünkü K noktasının ardında olmayan M noktasıdır. Bu çokgenin 4 tane iç açısı yoktur. 5 tane iç açısı vardır. Bakın iç bölgede kalan 5'tir. Yanlış. 8. soruyu size ödev olarak bırakacağız. Çözülüş biçimlerini 9., 10., 11. soruda vereceğiz. Oradan yola çıkarak da bunu siz yapmaya çalışın. Tamam? Merkez nokta. Daha sonra bu merkeze eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan çemberdir. Yarıçap. 2 tane yarıçapın toplamı büyük R harfi, yani o çemberin çapını verir. Yarıçapı merkezden bu tarafa doğru çizersem uzunluğu yine R mi olur? Evet, yine R deriz. Bu tarafa doğru çizersem R. İstediğim her yöne çizdiğimde merkezden çemberin yayına olan uzaklık hep birbirine eşittir. Bu bilgiyi hatırladıysak bu bilgiden yola çıkarak bu soru tiplerini yapabileceğiz. Aşağıda yarıçap uzunlukları eşit olan ve kesişen AB merkezli iki çember verilmiştir. Hadi o yarıçapların uzunluğuna R diyelim. Ve kesişmelerinden bahsetmiş. Bakın kesişim noktaları, bu çemberlerin kesişim noktalarından biri ile. Birini alın, belirginleştirin demek istiyor bana. Biri lazım. Şu K diyelim onun adına da. Onu belirginleştirdik. Daha sonra A ve B noktalarını cetvelle birleştirerek bu noktalardan birini ve bu noktaları cetvelle birleştireceğiz. Üçgen inşa edeceğiz. Bakın zaten üçgen inşa ettik bile. Ne istiyor? İnşa ettiğimiz üçgenin kenarlara göre hangi üçgen çeşidi olduğunu açıklayalım. Kenarlarının uzunluğunun ne olduğunu burada verilen bilgiden yola çıkarak bulabilirim. Ne diyor? Çemberin yarıçapından bahsediyor. Mesela A merkezinden şuradaki çemberin yayına doğru o doğru parçasını çizdiğimde uzunluğu R diyeceğiz. Aslında buradaki pembeli yer uzunluğu R'miş. Tamam. Bu sefer de B merkezini ele alalım. Buradan geçiyor değil mi çemberin yayı? Merkezden o yaya doğru yine doğru parçası çizdiğimizde yine R harfini görüyoruz. Ama bana diğer pembe kenarlar lazım. Tamam, B merkezini ele aldım. Bu sefer K köşesine doğru parçasını çiziyorum. B merkezinden şuradaki B çemberin yayı geçtiği için, bakın merkezden yaya doğru parçası geçtiği için buranın uzunluğu da yarıçaptır. R'dir. Çok güzel. Eşit uzunluklar bulduk. Yine A merkezi var. Daha sonra bu merkezin çemberinin geçtiği yay var ve buradaki K köşesinden geçiyor o yay. O zaman merkezden o yaya doğru yarıçap uzunluğu vardır. Pembe kenar R uzunluğunda. Bütün kenarları birbirine eşitse üçgen çeşidi nedir? Eşkenardır. Eşkenar üçgen. Açıklaması olarak da oluşan üçgenin bütün kenarlarının uzunlukları aynı uzunluktaki yarıçaptır dememiz yeterlidir tam puan almak için. Eğer bizden üçgen inşası istiyorsa üçgen için 2 tane kesişen çember çizilmesi gerekli. Mavi mavi, gözleri boncuk mavi. Çemberimizin merkezinin adı büyük M harfi olsun. Kesişen ikinci çemberi çizerken bu merkezden geçecek şekilde çizelim. İkizkenar böylelikle oluşuyor mu? Kesişen ikinci çemberin merkezi O harfi olsun. Kesişim noktaları ise bir tanesi yeterli üçgen oluşumu için. Şuradaki kesişen noktasını K harfi olarak belirginleştirelim. Üçgen inşası için bana yarıçaplar lazım, öyle değil mi? B merkezli çemberin yarıçapını çizerken kesişim noktasına doğru çizelim. Böylelikle üçgenin bir kenarı oluşmuş olsun. B merkezli çemberin yarıçap uzunluğu RM olsun. RM. O merkezli çemberin yarıçapını çizerken merkezinden kesişim noktasına doğru çizeriz yarıçapını. Böylelikle üçgenin bir ikinci kenarını oluşturmuş oluruz. Bu çemberin yarıçap uzunluğu bundan farklıdır. O yüzden o çemberin uzunluğuna RO diyelim. Evet, üçgen oluşumu için bir üçüncü kenar lazım. İşte bu iki köşeyi birleştiren üçüncü kenarı da çizeriz. Çizdiğimizde O merkezden O merkezli çemberin yayına doğru gittiği için bu uzunluk aslında O merkezli çemberin yarıçapıdır. Yani uzunluğu RO'dur.
teste bu iki kenar birbirine eşittir. Bir üçgende iki kenar birbirine eşitse o üçgen ikizkenar üçgendir. İstediği ikizkenar üçgen oluşumu bu şekildedir. Yanda çizdiğimizi sadece cümleye döküyoruz. O merkezli çemberin yarıçapı B merkezli çemberin yarıçap uzunluğundan farklıdır ve yandaki O, M, K noktaları üçgenin köşeleri olmaktadır. OK ile OM kenarları birbirine eşit. KM kenarı onlardan farklıdır ama yine de bir kenar uzunluğudur. Böylece yazıdaki bu soruyu da geçmiş oluruz. Çok güzel bir soru. Bunun da çözüm yöntemini iyice bir dinleyelim. Yandaki A ve B merkezli yarıçapları farklı uzunlukta. Bu sefer farklı diyorsa hemen belirliyoruz. A merkezli çemberin yarıçap uzunluğuna RA diyelim, farklıdır. B merkezli çemberin yarıçap uzunluğuna RB dedik. Verilen bilgiyi matematiksel dilde yazıyoruz. İşte bu farklı uzunluktaki çemberler ile bir ABC üçgeni inşa edilmiştir. Bu üçgenin kenarlarına göre türünü yazınız. Kenarlarının türünü belirlemek için kenarlarının uzunluğunu belirlememiz gerekli. Kenarlarının uzunluğunu belirlerken çemberin yarıçap uzunluğundan faydalanırız. Örneğin RA merkezli çemberin merkezinden yayına doğru giden C köşesine, yani yayına doğru giden uzunluk yarıçap uzunluğudur ve RA'dır. Noktası olsaydı RA olacaktı. Buraya kadar olan kısmı RA ama A'dan B'ye giden kenar uzunluğu RA'dan bakalım şu kadarcık uzun. Görüyoruz değil mi? O zaman AB kenarı RA'dan büyüktür. Büyüktür işaretini böyle yukarı doğru ok olarak yapalım. Tamam? RA'dan büyük anlamında yaptık. B merkezli çemberin yayı burası ve C köşesinden geçiyor. Tamam, çok güzel. B merkezinden C köşesine doğru yaya da gittiği için, şuradaki yay doğru gittiği için yarıçap oluyor. RB uzunluğu oluyor. Umarım net şekilde gözüküyordur bu RB. Üçgenin bir kenar uzunluğu RA. Örneğin 5. RB uzunluğu 5 olamaz, ondan farklı demiştik. 4. Bu taraf ise RA'dan uzun. O zaman 6. Hepsi birbirinden farklı uzunluktaysa bu çeşit kenar üçgen oluyor. Cevabı çeşit kenar üçgendir deriz ve yazılı sorusunu bitirmiş oluruz. Önemli sayfamızdaki son sorumuzdayız. Haydi cevaplayalım. Aşağıda verilen A, B, C noktaları eşit yarıçaplı çemberlerin merkezleridir. Burada bir çember görüyoruz. Bu çemberin yarıçap uzunluğu R. Diğer çemberin yarıçap uzunluğu R birbirlerine eşit. O verilen bilgiyi not aldık matematiksel dilde. Daha sonra sorunun istediğini okuyalım. Buna göre ABC üçgenin kenarlarına göre türünü yazınız. Kenarların türünü belirlemek için kenarların uzunluklarına dair bilgiye sahip olmalıyız. O yüzden kenar uzunluklarının yorumunu çemberin yarıçapından yola çıkarak yaparız. A merkezini ele aldık. Kesişen C noktasını ele aldık. A merkezinden kesişen C noktasına doğru bir yay gittiği için burada yarıçap söz konusudur ve uzunluğu R'dir. Aynı şekilde yine A merkezindeyiz. Yarıçap uzunluğu buradaki yaya kadar olan yay kısmına gidene kadar yarıçaptır. Ama bakıyorum bu üçgende burada bir köşe yok. Tamam, buradan buraya R uzunluğu var ama üçgenin köşesi olmadığı için köşeye doğru gittiğimde R'den daha büyük bir uzunluk fark ederiz. AB kenarı R uzunluğundan fazladır. R'den büyük bir kenardır. Bunu okla belirlettik. R uzunluğundan büyük. Örneğin burası 3 ise burası 5'tir gibi. Bu sefer B merkezinden yaya doğru giden bir yarıçap görüyoruz. Onun uzunluğu da eşit olduğu için R'dir. Ve C köşesine doğru gidiyor aynı zamanda. Üçgende C köşesine doğru gittiği için bu kenarın uzunluğunu R bulduk. Üçgende aslında iki kenarın uzunluğunun eşit, üçüncü kenarın ise R'den daha büyük olduğunu fark ettik. Bu ikizkenar üçgen çeşidindedir diye cevabı yazarız. Yeni bir sayfamıza geçiyoruz. Bakalım buradaki soru sayıları hangi senaryolara uygunmuş? 12'den 16'ya kadar olan senaryoları bu şekilde işaretlediğimde hepsinde kesinlikle var. Yani sınava girecekler bu sayfa herkeste çıkabilir. Tamam mı? Dikkat ediyoruz. Demek ki en önemli sayfa aslında bu diyebiliriz. Bu sayfayı anlayarak takip ediyoruz. Bilgileri bir hatırlayalım. Aşağıda numaralı askerler bölük bölük ayrılıyor. Bakın, bölüklerde her asker elindeki blokların veya paraların sayısına göre basamaklara ayrılıyor. Öncelikle birler bölüğüne ayrıldılar. Daha sonra binler, daha büyüğü olan milyonlar ve daha büyüğü olan milyarlar bölüğüne ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra birler bölüğünde de elindeki blok tipine göre neye ayrılıyor? Basamağa ayrılıyor. Mesela bunun elinde sadece birlik blokları varsa birler basamağındadır. Elinde birlik bloğu var ama kaç tane var? 3 tane olduğu için birler basamağının sayısı 3'müş. Onlar basamağında onluklar olduğu için yüzler basamağında yüzlük bloğundan bir tane elinde olduğu için bu askerin o yüzden sayısı 1. Yani oyun anlaşıldı değil mi? Burada ise binlik blok var. Elinde bir tane binlik blok olduğu için sayısı 1. Geri kalanı ise işin içine maaş ve paralara giriyor. 10.000 paralara sahipse 10.000'den 2 tane varsa 2 yazıyor. 100.000'den 3 tane varsa 3 yazıyor. Bloklara ve paralara göre ayrıldı. Ayrıldıktan sonra haydi bunlara bir de isimler verelim demiş. Eğer bunun elinde birlikler varsa bu basamakta bulunan birler basamağıdır ismi. Bu basamakta bulunan onlar basamağıdır ismi. Yüzlük bloğu elinde olduğu için bu basamağın adı yüzler basamağıdır. Bu güzel askerimizin elinde binlik blok olduğu için bu basamağın adı
binler basamağıdır. Daha sonrası zaten 10, 100 diye gidecektir. İşte 10.000 para elinde olduğu için 10 binler basamağıdır. 10 binler basamağı. Bunun elinde 100.000 paraları olduğu için 100 binler basamağıdır. Evet, artık daha büyük paralara geldik. Burada bulunan basamaktaki 1 milyon paraya sahip olduğu için bu basamağın adı milyonlar basamağı. Sıradaki ise 10 milyonlar basamağı. Bir sonraki sırada ise 100 milyonlar basamağıdır. Sıradaki bölükte bulunan, bu basamakta olan basamağın adı milyarlar basamağı. Bir sonraki basamağın adı 10 milyarlar basamağı. Tamam? Bir sonraki 100 milyarlar basamağı. Bunları hatırladıysak sayı okunuş yöntemini de iyi bir takip edelim. Sayının okunuşunu yazarken öncelikle bölük ismine kadar olan sayıyı yazarız. Daha sonra bölük ismini yazarız. Yalnız dikkat ediyoruz. Birler bölüğüne kadar olan sayı yazılır. Ardında birler bölüğü diye sayı ismi yazılmaz. Herhangi bir bölüğün tamamı sıfırsa o bölük yoktur ve o bölüğün ismi yazılmaz. Örneğin bu ikisi sıfır olduğu için yoktur, 1000 diye ifade kullanmayız. Şu ikisine çok dikkat ederek soruları cevaplıyoruz. 5. sınıftakilerin hepsinde çıkabilecek soru stiline bakıyoruz. Aşağıda verilen soruları cevaplıyoruz. Yukarıda verilen sayının okunuşunu yazacağız. Sayının okunuşunu yazarken en büyük bölükten başlarız. Yani sol taraftan başlarız. Öncelikle sayının kendisini yazarız. 145. Bu 3 askerden 3 basamaktan sonra artık bölüğün ismi yazılır. Peki milyarlar bölüğü mü, milyonlar mı, binler mi? Hangi bölük ismi olduğunu anlamak için bu sefer sağ taraftan 3'er asker sayıp ilerleyeceğiz. Birler bölüğü, burası binler bölüğü, burası milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünde olan askerlermiş. O yüzden buraya milyon ismini yazarız. Sonraki bölükte olan sayı 703. 703 bölüğü binler bölüğüydü. 3'ün yanına hemen bölüğün ismi olan 1000'i yazarız. Buraya kadar olan kısım bitti. Geriye birler bölüğündeki sayıyı yazmak kalır sadece. Sayıyı yazdıktan sonra bölüğün ismi birlerdir diye aman sakın birler diye yazmıyoruz. Bu sefer okunuşunu vermiş rakamlarla yazacağız. Rakamlarla yazarken nasıl yapıyoruz? Takip ediyoruz. İlk önce en büyük bölüğün ismine kadar olan kısmı basamaklarını çiziyorum. Çünkü her bölükte 3 basamak yani 3 asker oluyor. Milyonlar bölüğündeki sayı 12. 12 ise ben 12'yi bu şekilde mi yazacağım yoksa bu şekilde mi yazacağım? Eğer bu şekilde yazarsam milyonlar bölüğünde burası boş kaldığı için oraya 0 koysak acaba diye düşünüyoruz. Ama koyduğumuzda bu sefer 12 değil de 120 oluyor. Demek ki böyle bir yazım değil, aslında 0-12 diye bir yazım doğru olur. Daha sonra boşluk bırakıyoruz. Boşluğun ardından 3 tane basamağı çizeriz. Milyondan sonraki bölüğün ismine kadar olan sayıyı yazıyoruz. Binler bölüğün önündeki 75'i yazarız. 75'i aman sakın böyle yazmıyoruz. 75'i 0,75 biçiminde yazıyoruz. Rakamla yazılırken böyle üçer üçer çizmek çok önemli. Eğer çizmeseydik buradaki sıfırı unutabilirdik, düşünemeyebilirdik. Tamam? Milyonlar bölüğü bitti, binler bölüğü bitti. Geriye birler bölüğünü direkt yazmak kaldı. O zaman yine 3 basamağımızı çiziyoruz. Ve orada 304 bulunur. 304. Evet, en son toparlamam gereken bir şey var mı diye baktığımda, evet, buradaki dikkat uyarısını uyguluyoruz. En büyük basamak harici herhangi bir basamakta eğer asker yoksa, yani o rakam yoksa oraya 0 rakamını yazarız. Evet, burada yazdık, burada yazdık ancak en büyük basamak harici diyor. En büyük basamakta 0 yazmanın hiçbir anlamı yok. Zaten ben yokum diyor. Evet, buradaki de ben yokum, bu basamakta yokum aslında diyor ama ara bir basamak olduğu için o yokluğu somut bir şekilde yani 0 yazarak belirgin halde belirtmeliyiz. Evet, kontrol ediyoruz. 12 milyon 75.304. Sınavda da bu aşamaları yaparak yanlış yapmayıp tam puanımızı alırız. Rakamları birbirinden farklı 10 basamaklı bir doğal sayının basamaklarındaki rakamlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bu sayının 10 milyonlar basamağı çift doğal sayıdır. Milyonlar basamağını ilk önce bulmamız için yine pratik olarak üçerli üçerli gidelim. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünde ilk basamakta milyonlar var. İkinci basamakta 10 milyonlar var. 10 milyonlar basamağını belirlediysek oranın çift rakam olduğunu da belirtelim. 10 milyonlar basamağı çift bir sayı. Buna göre yazılabilecek en büyük sayıyı bulacağız. En büyük sayı elde etmeye çalışıyorsam en büyük bölükteki en büyük basamaktaki ifadeye en büyük rakamı kullanırım. En büyük rakam kaçtır? 9'dur. O zaman burada 9 rakamı olmalı. Bize boşluk bırakılan en büyük basamağı en büyük rakam olan 9'u kullandıktan sonra bir diğer büyük basamağı bir sonraki büyük rakamı kullansak ama 8 kullanılmış. 9, 8 var. Sonra 7 de büyük ama 7 de kullanılmış. Bunlar birbirinden farklı olacaktı. O zaman 7'yi de alamadık. 6'yı kullansam evet 6 olabilir. Çünkü 6 çift sayıdır. 6 her türlü bu basamağa uygun olduğu için 6'yı tercih ettik. Peki sırada ne var? 5 büyük rakamı var. Onu da büyük basamağa koysak evet olur. 5 çünkü diğerlerinden farklıdır. Sırada ne var? 4 var ama 4 kullanılmış. O zaman 3'ü kullanırım diyeceğim. 3 de kullanılmış. 2'yi kullanırım diyeceğim burada.
Hayır, 2 de burada var. Farklı olmalı. O zaman mecbur 1'i kullanmalıyız. En büyük sayıyı bulduk. Bunu aynen buraya yazarız. Peki okunuşu nasıl olacak? Okunuşa en büyük basamaktan başlayacağız. Hangi bölük bu acaba, nasıl anlayacağız? Tabii ki askerlerin dizilimi sayesinde anlayacağız. Bölüklerde 3'er asker olduğu için sağdan başlayıp 3'er 3'er sayacağız. Böylelikle hangi bölükteyiz, hangi basamaktayız anlayacağız. Burası birler. Burası binler. Bu 3 basamak milyonlar. O zaman burada milyarlar vardır. Yani 8 milyar vardır. Yakaladım. O yüzden 8 derim. Bölüğün ismini milyarı yazarız. Bu bölükteki sayıyı yazarız. 967. Daha sonra bölüğün ismi olan milyonu yazarız. Milyon. Sonra sayının kendisini yazarız. Sayının kendisinden sonra bölüğün ismini yazarız. 1000. Sonra sayının kendisi. İşte sorumuzun cevabı bu olur. 13. soruyu okuyalım. Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin örnek yazılıların yayımlandığı yazıları hazırlanıyorum sayfasının görülme sayısı budur. Buna göre bu sayıyı bölüklere ayırıp okunuşunu yazınız. Bölükleri ayırma zaten kolay. Sağdan başlayıp 3'er basamak ilerlemeye çalışacağız. Bu bölüğün ismi birler bölüğüdür. Bu taraftaki bölüğün ismi binler bölüğüdür. Burası ise milyonlar bölüğüdür. İsimlerini yazdıktan sonra okunuşu rahat. En büyük bölükten başlıyoruz. Sayıyı ilk önce yazıyoruz. 1. Daha sonra bölüğün ismi olan milyonu yazıyoruz. Sırada diğer bölükteki sayı yazmak var. O da 56'dır. Daha sonra bölüğün adını yazarız. 1000. Daha sonra sayının kendisini yazarız. 346 diye. Biz burada biraz benzer soru tipini çözeceğiz. Bu soruyu da çözmek size kalacak. Aşağıdaki tabloda 4 şirketin 1 yıllık kazançlarını TL cinsinden verilmiştir. A şirketinde kazanç olarak bu kadar miktar var. Biz kazançlarının çözümlenmiş hallerinin yanına yazıyoruz. Veya çözümlenmiş halleri var. Kazancın kendisini burada yazıyoruz. Çözümleme yaparken yine üçer üçer adım gitmek aklımıza gelebilir. O zaman parantezi açıp bir rakamını ele alırız. Çarpı 1 ile bakalım hangi değeri çarpacağız? Birin bulunduğu basamağa 1 koyup yanındaki basamak sayısı kadar yanına 0 atarız. Ne kadar basamak var? İşte 3 daha 6 tane basamak var. O zaman burada 6 tane 0 olur. Bunun mantığı dediğim gibi üçer üçer giden bölüklerden gelir. Biz milyonlar basamağındayız. Geriye kalan bölükteki basamaklar 6 tanedir. O zaman 1 milyonda otomatik olarak 6 tane 0 vardır. Bu basamağın değerini yazdıktan sonra parantezi kapattık ve artı işaretini koyarız. Bir diğer basamağın basamak değerini bulurken 0 deriz. O basamakta bulunan rakamı çarpı hangi sayıyla çarpacağımızı bulmamıza gerek yok ki. 0 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım yine sonuç 0'ı verecektir. Çünkü 0 elemanı çarpma işleminde yutan bir elemandır. O yüzden parantezi içindeki çarpma işlemini yazmamıza gerek yok. Buradan gelen sonuç 0 olduğu için. 0 ile hangi sayıyı toplarsak toplayalım yine karşıdaki sayıyı verecektir. Çünkü 0 elemanı toplama işleminde etkisiz elemandır. O yüzden etkisiz olduğu için buraya 0'ı yazmamın anlamı yok. Demek ki basamaklarda 0 rakamını gördün mü? Toplamaya bir etkisi olmadığı için onu burada yazmayız. Bunu yazmadık ama burada 2 rakamı var. Artık onu yazmalıyız. Buradaki basamağın değerini yazarken o basamakta bulunan rakamı aldık, çarpı dedik. O basamağın tam yanında olan basamak sayısı kadar birin yanında 0 olacaktır. Yani 3 tane. Demek ki 2 çarpı 1000'miş. Bu basamağın da değerini bulduğumuz için parantezi kapattık, artı işaretimizi koyduk. Sırada ise bu basamağın değerini bulmak var. O zaman o basamakta bulunan yeni rakamını aldık, çarpı dedik. 1'i yazdık, o basamağın yanında bulunan basamak sayısı kadar 0 bulunur. Tekrar artı deyip 0 çarpı 10 diye yazmamızın hiçbir anlamı yok. Çünkü 0 çarpmada yutan elemandır. 0 toplamada etkisiz elemandır. Yazmıyoruz. Bu kadar yazmamız yeterlidir. 72.050.080 sayısını çözümlerken başlıyoruz. En büyük basamakta 7 rakamı bulunduğu için 7 çarpı deriz. Bu basamağa ait 1'i yazdık. Geriye kalanların basamak sayısı kadar 0 vardır. O zaman 7 tane 0'ımız var. Bu basamağın değerini bulmak için 2'yi yazdık, çarpı dedik. O basamaktaki 1'i yazdık. Geriye kalan basamak sayısı kadar 0 yani 6 tane 0 vardır. Bu basamakta 0'ı görüyorsak bunun toplamada bir etkisi olmadığı için yazmıyorum. Bir sonraki 5'miş. 5 çarpı o basamaktaki 1'i yazdık. Geriye kalan basamak sayısı kadar yani 4 tane 0'ı koyarız. Aslında 5 çarpı 10.000'miş. Bu basamakta 0 geldiği için yazmıyorum. Buradan da 0 geldiği için yazmıyorum toplananda. Ama buradaki basamak değeri buluruz. 8 çarpı 10 ile. Çözümlenişi verilmiş ama sayının kendisi yok. Nasıl yazarız? Bir kere biliyoruz ki 2 kere 1'den 2 gelir. O zaman en büyük basamakta 2 varmış. Ardından kaç tane 0 varsa yanında o kadar basamak var demektir. Dikkatli takip ediyoruz yöntemleri. C'nin en büyük basamakta 2 var. Yanında kaç tane 0 var? 8 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Demek ki sayının kendisini yazarken böyle basamak çizgilerini belirginleştiriyoruz. Bir sonraki çözümlenişte 5 kere 1'den 5 gelecektir. 5'in yanında kaç tane sıfır olacaktır? 7. 5'in yanında 7 tane basamak varsa 5 8. basamaktadır. 3, 6, 7, 8. 8. basamak burasıymış. 5'in bulunduğu yer belli oldu. 8 kere 1'den 8 geliyor. 8'in yanında bulunan basamak sayısı 6'ymış. O zaman bu 7. basamaktadır. Bu 8. basamaktaydı. 7. basamakta burası olur. 8'in bulunduğu yer belli oldu. Hocam başka bir sayı vermemiş, başka bir çarpma işlemi vermemiş, başka bir toplanan vermemiş. Ne yapacağız? Vermediyse o toplama işleminde etkisiz eleman olan sıfırlardır. Yani sıfırla çarptığı basamak değeridir. O zaman buralarda bulunan rakamlar sıfır olacaktır. 258 milyon TL. D'yi bulmakta size düşsün. Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. En önemli sayfanın son sorusundayız. Okuyalım. Ali 3 ciltlik bir ansiklopediyi okumayı hedefliyor. Birinci cilt 450 sayfa, ikinci cilt 512 sayfa, üçüncü cilt 488 sayfadır. Ali günlük 25 sayfa okuyarak bu 3 cildi en az kaç günde bitirir? Sevgili değerli öğrencilerimiz, problemleri çözerken ilk önce matematiksel dilde kısaca yazmalıyız. Örneğin 3 ciltlik ansiklopedi diyorsa ansiklopedi eşittir 3 cilttir. Verilen bilgi olarak birinci, ikinci, üçüncü diye ayrılmış. O zaman onları birer tabloya dökebiliriz. Birinci, ikinci, üçüncü deriz. Tam altlarına sayfa sayısını yazarız. Günlük 25 sayfa okuduğunu nasıl yazıyoruz? Günlük diyorsa bir günden bahsediyordur. Bir günde 25 sayfa deriz. Bu 3 cildin tamamını en az kaç günde diyor. En az kaç diyorsa kaç dediğini kutu için alalım. Çünkü bilmiyoruz. O kutuda yazılı. Kutu günde 3 cildin tamamını matematiksel dilde yazalım budur. Bir kere tamamını diyoruz. Orada tamamı ifadesi geçiyorsa bu 3 cildin tamamında olan sayfa sayısını hangi yolla buluruz? Tabii ki bu sayfa sayılarını birbirleriyle toplayarak buluruz. Demek ki bir diğer adımda çözüm yollarını yaparız. Binler basamağından başladık. 2 ile 8'in toplamı 10 eder. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Yine 2 ile 8'in toplamı var. 10 eder. 10 ile 5'i toplarsak 15 olur. 15'in 5'ini yazdık. 1'i elde. 4, 1 daha 5 eder. 5 ile 5'in toplamı 10 eder. Onun üzerine 4 eklersek 14 olur. Tamamı bu kadar sayfadır. Tamamı 1450 sayfa. Ancak bize sorduğu soru en az kaç günde okuduğudur. Biz buradaki bilgiyi kullandık. Kullanmadığımız bilgi bir bu kaldı. Demek ki buradan yola çıkarak bu en az güne ulaşacağız. O çok belli. Bir günde 25 sayfa okuyorsa 2 günde 2-3 sayfa değil de olabildiğince fazla okusun. 23 de değil 25 sayfa okusun. Çünkü her gün 25-25 sayfayı doldurup okursa o kadar az günde tamamlamış olur. Eğer birer birer sayfa olursa çok fazla günde okumuş olur. O yüzden ikinci günde yine 25 sayfa okusun. Toplam 2 günde 2 çarpı 25'ten tekrarlı toplama olduğu için 2 çarpı 25 deriz. 2 çarpı 25 tane sayfa okumuş olur. Çözüm yolunda şöyle yazalım. Hadi daha iyi anlamanız için 3 gündeyi de yazıyorum. Normalde çözüm yolunda gerekmiyor. Ama mantığını anlamak için yazıyoruz. 3 çarpı 25 sayfa okur. Böyle böyle kaç gün gidecek bilmiyorum. Ama en az kutu çarpı 25 sayfa okur. Öyle değil mi? Kutu çarpı 25 sayfa ansiklopedinin tamamı oluyor. Tamamı dediği de 1450 sayfaydı. Aslında çarpımı 1450'dir. Bura iyice anlaşıldı mı? Kutu günde tamamını yani 1450'sini okuyor. Biz biliyoruz verilmeyen çarpmayı nasıl buluyorduk? Verilmeyen çarpan bu, verilen çarpan bu. Her zaman sonucu verilen çarpana bölerek yani ters işlem yaparak verilmeyen çarpanı buluruz. Aklınıza daha kolay kalsın diye diyoruz ters işlem diye. Böldüğümüzde kutu yani gün sayısını bulacağız. Bölmeye en büyük basamaktan başlarız. 1'in içinde 25 yoktur. 14'ün içinde 25 yine yok çünkü 14 küçük bir sayıdır. O zaman 145'in içinde 25 ararız. Çünkü 145 25'ten büyük bir sayıdır. 25 ile 4'ü çarpsam 100 geliyor ama 145'e çok da yakın bir sayı değil. O zaman 5'i deneyelim. Evet 125 145'e daha yakındır ama belki 6 daha da yakın deneriz. 150 geldi. 6 145'ten büyük oldu. O yüzden 6 kere var demeyiz. Onu eleriz. Sen git bakalım. 5 kere var deriz. 25 ile 5'in çarpımından 125'in geldiğini bildiğimiz için yazarız ve bölmedeki çıkarma işlemine geçeriz. İşlemleri de çok dikkatli takip edelim. Yazılı sınavda hiçbir hata yapmayalım. Çıkarmadan kalan 20. 20 zaten 25'ten mecbur küçük olmak zorunda. O yüzden destek kuvvet diğer basamaktaki rakam iner.
200'ün içinde 25 kaç kere olabilir? Tabii ki 125'ten daha büyük bir sonuç gelmesi için 25'i 10 ile çarpsak 250 çok fazla oluyor. O zaman 10 değil de 8'i deneyelim. Evet, tam 200 geliyor. 8'i güzel seçmişiz. O zaman 8 kere vardır deriz. Tamamını 58 günde bitiriyormuş. Sorunun bizden istediği cevap 58 günde olur. Bu sayfadaki sorular hangi senaryolara uygun? Senaryo 1'e çok uygun. Senaryo 2'ye evet biraz uygun. Çok azıcık senaryo 3'e uygun. Senaryo 4'e azıcık uygun. Emre'nin bir adımının uzunluğu 50 santimetre. Bu veriyi matematiksel dilde yazacağız. Buradaki veriyi de yazacağız. Sonra ne istiyor? Elif aynı mesafeyi kaç adımda tamamlayacağını işlemlerinizi göstererek hesaplayın. Emre'yi büyük E harfiyle gösterelim. Elif'i ise L olarak gösterelim. Bunların adım uzunluğunu tam altlarına yazalım. Bir diğer verilen bilgi okulla ev arasındaki yoldur. O zaman burada okul olsun. Bu uçta da ev olsun. Emre için 400 adımı not alırız. Soruda Elif için kaç adım dediyse Elif'i 2 nokta üst üste deriz. Kaç diyorsa soruyu soruyorsa onu kutuya koyarız. Adım sayısı kutuda kutu kadar adım. Demek ki Elif'in okulla ev arasındaki adım sayısı buradaki kutuda. Matematiksel dilde hepsini döktüysem çözüm yolu oluşturmasına başlayabilirim. Verilenlerden yola çıkarak başlıyoruz. Emre'nin bir adımı 50 santimetre. 2 tane adım atsaydı toplamda 2 tane 50 olacağı için 2 kere 50 santim olurdu. 3 adım atsaydı Emre 3 çarpı 50 santimetre olurdu. Ama tam tamına 400 adım attığı için yapacağımız işlem 400 çarpı 50 olacaktır. Bu kadar santimetre okulla ev arasının uzunluğu olacaktır. Kısa yoldan çarpma işlemini yapıyoruz. 4 kere 5'ten 20 gelir. Yanında kaç tane sıfır var? Toplamda 3 tane sıfır var. Yanına koyarız. Böylelikle Emre için okulla ev arasındaki uzunluğun 20.000 santimetre olduğunu buluruz. Buradaki uzunluk Emre için neyse, yani yol neyse değişmediğine göre bu yol Elif için de aynıdır, aynı uzunluktur. Elde ettiğimiz bilgiyi buraya ekleyebiliriz. Yine verilenlerden yola çıkacağız. Elif için de mesafe değişmeyeceği için kutu tane adımı 20.000 santim edecektir. Elif'in bir adımı belliydi, 40 santimetreydi. Eğer 2 adım atsaydı 2 çarpı 40 olacaktı. 3 adım atsaydı 3 çarpı 40 olacaktı. Ama kutu tane adım attığı için kutu çarpı 40 santim, onun uzunluğu da tamamı da 20.000'miş. Kutu çarpı 40 eşittir 20.000 santim ediyormuş. Tamam, artık çözüm yolunda mantığı anladıysak, işlemime tamamen karar verdiysem geriye ne kalıyor? Verilmeyeni bulmak kalıyor. Çarpma işleminde çarpanlardan biri verilmemişse çarpımı verilen çarpana ters işlem yaparak böleriz. Bulduğumuz sonuç buradaki verilmeyen olur. Bölme işlemini kısa yoldan yapabiliriz. Yöntemini hemen gösteriyorum. Bu basamakta 0 var, bölünende de 0 var. Birbirlerini götürür. Evet, götürdükten sonra bakıyorum. 2 4'e bölünebilir mi? Hayır, 2'yi 4'ten küçüktür. Nasıl bölünsün? O yüzden 20'yi 4'e bölünür mü diye ele alalım. Ele aldığımızda 20'yi 4'e böldüğümüzde 5'i elde ederiz. Geriye kaç tane 0 kaldı? Bakın 2 tane 0 kaldı. O zaman onu yanına koyarız. Okulla ev arasını Elif 500 adımda tamamlarmış. Bu sorunun cevabı 500 adım olur. Bu sayfadaki 18. soruyu size bırakıyoruz. 19'da 20. soruyu birlikte yapalım. Haydi sorumuzdan önce burada bir bilgi hatırlaması yapalım. Dikdörtgenin çevre uzunluğu, dikdörtgenin kısa ve uzun kenar uzunluklarının toplamının, ilk önce kısayı aldık, sonra uzun aldık. Onları topluyoruz. Topladıktan sonra bu toplamın 2 katını alırsak çevre uzunluğunu bulabiliriz. Aşağıda kısa kenar uzunlukları verilen iki dikdörtgenin çevre uzunlukları verilmiş. Tamam. Buna göre bu dikdörtgenlerin birer uzun kenar uzunlukları toplamı kaç santim eder? Bir tane bunu bulacağız. K'yi, bir tane L'yi bulalım. Sonra onları toplayıp bu soruyu bitirelim. Biraz çözüm yolunu bir tık oluşturduk ama matematiksel dilde yazıma da geçeceğiz. Çevre hesabını yaparken Ç'yi böyle uzun uzun yazmak yerine kısaca büyük Ç harfi yazıp bu şekilde matematiksel dilde ifade ederiz. Formülün kendisini alıyoruz. Parantezi açtık. Kısa kenar uzunluğu 6'ymış. Artı uzun kenar uzunluğu bilinmiyor. Onun yerine K harfi demiş. Kenarları topladık ya. Bu kenarlardan, bakın uzun ve kısa kenardan bir tane daha toplamamız gerektiği için ancak çevre oluşturuyor ya. O yüzden 2 ile çarparız. Kısa artı uzun. Bir tane daha vardı kısa artı uzun. O yüzden 2. Aman çarpı 2'yi unutmuyoruz. Böyle bir işlemi yapınca elde ettiği sonuç 32 santimetre. Burada bilinmeyenler söz konusu olduğu için 6 ile K harfini toplayamayacağım için burası bilinmeyen kutu olarak ele alıyoruz. Yani verilmeyen bu aslında. Çarpma işlemi var, verilen çarpan 2 var.
ve çarpım sonuç var. Verilmeyen çarpanı hangi yöntemle buluyoruz? Evet, duyuyorum. Ters işlem bölme ile buluruz verilmeyeni. 32'yi 2'ye böldüğünüzde 16'ya ulaştığınızı görürsünüz. Aslında bu kutuda 16 sayısı varmış. Çözüm yolunda 32'yi 2'ye böldük. 6 ile hangi sayıyı toplarsak, yani verilmeyen var yine. Verilmeyeni toplarsak toplam 16 olur. Ters işlem yaparız. 16'dan verileni çıkarırız. Kutunun, yani K'nin 10 olduğunu buluruz. Uzun kenarlarından bir tanesini bulduk. Bunu da aynı işlemlerle bulursak bu iş bitecektir. Kısa kenarı 4 santimetreymiş. Uzun kenarı L. Tabii çarpı 2'yi unutmuyoruz. Çevresi 32. 32'yi 2'ye böldüğümde buranın 16 ettiğini bulmuştuk. Bölme işleminden gelmişti. Verilen toplanan, verilmeyen toplanan ve toplam. O zaman ters işlem çıkarıyoruz. Böylelikle verilmeyenin, yani L'nin 12 olduğunu buluyoruz. 16'dan 4 çıkararak bulduk L'yi. Ancak sorunun esas istediği birer uzun kenarların toplamıydı. O yüzden 10'la bulduğum L'yi, 12'yi toplarım ve sonucun 22 ettiğini buluruz. Reklam yoktur, ancak Fenomen'in akıllı tahtasındayız. Oradan bir alıntı yapalım ve devam edelim. Dikdörtgende alan kavramını hatırladığımızda yüzeyin üzerinde kapladığı bölgeye alan diyeceğiz. Örneğin burada dikdörtgen görüyoruz. Bunun yüzeyi kaplanmış. Peki bunu hesaplamak istediğimde acaba birim karelerden faydalansam nasıl olur diyorum. Üzerine kestiğimiz böyle mavi yüzeyleri kaplı birim kareleri böyle yerleştirdiğimizde tam olarak kaplıyor. Kapladığında burada kaç tane birim kare varsa alanı da odur diyebiliriz. Birim kareleri tek tek saydığımızda 6 tane birim kare olduğunu buluruz. O zaman dikdörtgenin alanı 6 birim karedir deriz. Biraz hatırladıysak soru üzerinden devam ediyoruz. Yukarıdaki kareli zemin üzerinde verilen şeklin alanı kaç birim karedir? Bunları yine birim karelerle kaplayacağız. Tek tek sayıp alanın kaç birim kare ettiğini bulacağız. Burada 3 tane birim kare var. Tam altında da doğal olarak 3 tane birim kare var. Etti burası 6 birim kare. Altında bakalım yine 3, 6, 7. Burada 7 tane birim kare var. Tam altında da doğal olarak 7 birim kare vardır. 7, 7 daha 2 tane 7'den 14 tane birim kare edecektir bu kısım. Bu kısımda 14 birim kare ise 6 ile 14'ü topladığımızda bu şeklin alanı 20 birim kare eder. Cevap 20'dir. Bütün öğrencilerimize yazılı sınavlarında çok güzel başarılar diliyoruz. Aldığınız notları da yorumlarda bekleriz.